Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara bakarak Alcar'ı yani Alarko Kariyer Sanayi ve Ticaret AŞ'yi mercek altına alıyoruz. Şirketin 2025 ilk çeyrek faaliyet raporu var, bir de son 5 çeyreği kapsayan bir finansal analiz raporu. Amacımız bu belgelerdeki önemli noktaları sizin için özetlemek. Başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatalım. Burada konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Biz sadece bize sunulan kaynaklardaki bilgileri aktarıyoruz, değerlendiriyoruz. Peki bu kaynaklar ışığında Alcar nasıl bir tablo çiziyor? Gelin biraz daha yakından bakalım. Alcar aslında hem köklü bir yapıya sahip, Alarko Holding ve Carrier ortaklığı malum, hem de oldukça iddialı gelecek planları var. Ama son finansal verilere baktığımızda bu büyüme hedeflerinin yanında bazı ciddi operasyonel zorluklar da göze çarpıyor. Bir yanda yatırım iştahı, diğer yanda mevcut performansın getirdiği sıkıntılar. Böyle bir ikilem var diyebiliriz. Anladım. O zaman en güncel verilere, 2025'in ilk yarısına odaklanalım. Analiz raporu diyor ki satış gelirleri artmış ama şirket zarar yazmış. Nasıl oluyor bu? Bu tezatlığın sebebi neymiş? Evet, hasılat artışı dikkat çekici. Özellikle de dayanıklı tüketim sektöründe bir daralma konuşulurken bu önemli. Fakat bu büyümenin karlılığa pek yansıdığı söylenemez. Analiz de altını çiziyor. Özellikle pazarlama giderleri başta olmak üzere faaliyet giderleri çok artmış. Bir de artan borçluluğun getirdiği finansman maliyetleri var tabii. Bunlar kârı eritmiş. 2024 sonu hariç son çeyrekler hep net zararla kapanmış gibi görünüyor. 2025 ilk çeyrek raporundaki rakamlar da bunu doğruluyor. %15,9 brüt kar marjı var ama sonuç %17,6 net zarar. Yani satılan malın maliyetini çıkınca kar kalıyor ama o kar bile operasyon ve finansman giderleriyle eksiye düşüyor. Vay canına. Yani daha fazla satmak bile para kazandırmıyor çünkü diğer masraflar özellikle borç maliyeti kârı alıp götürüyor. Bu bayağı endişe verici bir durum. Peki ya nakit akışı? Şirketin can damarı deriz ya. Analiz o konuda da pek iç açıcı konuşmuyordu sanırım. Kesinlikle. İşte burası daha da kritikleşiyor. Son çeyreklere baktığımızda şirketin ana faaliyetlerinden yani esas işinden elde ettiği net nakit akışı sürekli negatif. Yani şirket temel operasyonlarından nakit üretemiyor, hatta kaybediyor. Bu durumda ne oluyor? Faaliyetlerini ve özellikle de o büyük yatırımlarını, Gebze'deki yeni fabrika bitmek üzere mesela, bunları finanse etmek için sürekli borçlanmak zorunda kalıyor. Analizde bu yüksek borçlanmanın finansal riski ciddi şekilde artırdığına işaret ediyor. Yatırımlar dediniz de faaliyet raporunda gerçekten çok sayıda projeden bahsediliyor. Gebze'deki ana tesisin genişlemesi, Eskişehir'de yeni bir ısıtma cihazları tesisi, bunlar kapasite artışı. Bir de Ar-Ge tarafı var, hidrojenli kombi denemeleri, R290'lı ısı pompaları ki bu daha çevreci bir soğutkan, NXG dedikleri yeni nesil klima santralleri, yetmiyor Abound diye bir yapay zeka platformu, güneş panelleri yani PV, elektrikli araç şarj istasyonları, bayağı geniş bir yelpaze. Yönetim 2025'i yeniden yapılanma yılı ilan etmiş. Bu bildiğimiz kazanmak için harca durumu mu yani? Tam olarak o aslında. Yönetimin bütün umudu bu yatırımlarda diyebiliriz. Artacak üretim kapasitesi, bu bahsettiğiniz Ar-Ge projeleri, dijitalleşme adımları, 2025'te devreye girecek bir B2B platformundan bahsediliyor raporda. İhracatı Orta Doğu'nun ötesine taşıma hedefleri falan. Bütün bunların gelecekte karlılığı ve verimliliği artırması, şirketi tekrar pozitif nakit akışına döndürmesi bekleniyor. Umut bu yönde. Ama işte şirketin ana işi para kaybederken, borçluluk bu kadar yüksekken, bu kadar büyük yatırımlara devam etmek. Analiz raporunun vurguladığı temel çelişki buydu sanırım. Bir de buna ek olarak analizde dikkat çekilen o Haziran 2025'teki yüksek temettü ödemesi var. Zarar eden, borçla yatırım yapan bir şirket neden bu kadar yüklü bir temettü dağıtır?
Bu biraz kafa karıştırıcı değil mi? Evet, bu finansal öncelikler açısından gerçekten ilginç bir nokta. Analizinde belirttiği gibi 2025'in ikinci çeyreğinde 700 milyon TL'nin üzerinde bir temettü ödenmiş ki bu 2024 karından dağıtım kararıydı, Nisan 2025'te alınmıştı. Şimdi operasyonel zararlar varken, borçluluk bu seviyedeyken bu ödeme şirketin nakit rezervlerini ciddi anlamda azaltmış. Belki kısa vadede hissedarları memnun etmiştir ama tam da bu büyük dönüşüm stratejisinin en çok ihtiyaç duyduğu kaynağı şirket dışına çıkarmak anlamına geliyor olabilir. Peki, bütün bunları toparlarsak, Alkar'ı izleyenler için ana mesajlar ne olmalı? Bu kaynaklardan ne gibi dersler çıkarabiliriz? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Birincisi, Alkar yüksek riskli bir dönüşüm sürecinde. Mevcut finansal zorluklar, zarar, negatif nakit akışı, yüksek borç ortadayken geleceğe yönelik çok büyük yatırımlar yapıyor. İkincisi, bu stratejinin başarısı tamamen bu yatırımların ne kadar hızlı kâra dönüp pozitif nakit akışı yaratabileceğine bağlı. Zamanlama çok kritik. Üçüncüsü, şirketin borçluluğu çok yüksek. Analize göre Haziran 2025'te borç öz kaynak oranı 1,75 seviyesindeymiş. Bu bayağı yüksek. Bu da şirketi faiz değişimlerine ve ekonomik dalgalanmalara karşı çok hassas hale getiriyor. Ve dördüncüsü, içinde bulunduğu dayanıklı tüketim sektöründeki genel daralma da işleri kolaylaştırmıyor. Bu da dışsal bir baskı unsuru. Yani özetle yüksek risk var, potansiyel olarak yüksek bir getiri de olabilir ama her şey stratejinin ne kadar başarılı uygulanacağına bağlı. Gerçekten üzerinde düşünülecek çok şey var bu analizde. Alkar'ın hikayesi şu anda oldukça hareketli ve kritik bir dönemeçte gibi duruyor. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Bu iddialı yatırım hamleleriyle mevcut finansal durum arasındaki denge hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Ayrıca gelecek yayınlarımızda başka şirketlerin finansallarını da bu şekilde incelemeyi planlıyoruz. Özellikle analiz etmemizi istediğiniz, merak ettiğiniz şirketler varsa onları da lütfen yorumlarda belirtin. Evet, Alkar'ın 2025 ilk çeyrek raporu ve son dönem finansal analizine dayandırdığımız bu incelememizi burada noktalıyoruz. Karşımızda finansal açıdan zorlu bir dönemden geçerken geleceğine büyük yatırım yapan bir şirket tablosu gördük. Belki üzerinde düşünülecek son bir nokta olarak şunu bırakabiliriz. Bir şirket özellikle de piyasa koşulları bu kadar zorluyken ne kadar süreyle hem bu kadar ağır yatırımı hem de yüksek borçlanmayı sürdürebilir? Ve ne zaman artık somut, güçlü, pozitif sonuçlar göstermesi beklenir? Bu adeta zamana ve sermayenin maliyetine karşı bir yarış gibi. Çok yerinde bir nokta gerçekten. Bu detaylı inceleme için bize katıldığınız için teşekkürler. Finansal yolculuğunuzda hepinize açıklık ve başarılar diliyoruz. Bir sonraki incelemede tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.